Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere insan azmini, mühendisliği ve tarihi değiştiren bir projeden bahsedeceğim. Panama kanalının inşası. Gelin bu devasa girişimin arkasındaki hikayeye birlikte göz atalım. 9. yüzyılın ortalarında Kaliforniya'daki altına hücum binlerce insanı Amerika'nın batı kıyısına çekti. Ancak altın bulmak onu doğuya taşımaktan daha kolaydı. Altını taşımak için 6 ay süren zorlu bir vagon yolculuğundan kaçınmanın tek umudu kıtanın en dar noktası olan 48 kilometrelik Panama kıstağından geçmekti. 1855 yılına gelindiğinde bölgeyi kapsayan bir demiryolu seyahati önemli ölçüde kısaltmıştı. Ancak her limanda gemileri yüklemek ve boşaltmak zaman ve para kaybına yol açıyordu. Bu iki okyanusu gerçekten birbirine bağlamak için kıstağın içinden geçen sürekli bir deniz yolu gerekiyordu. Bu devasa inşaat projesine yönelik ilk girişim 1881 yılında Fransız diplomat Ferdinand de Lesseps tarafından başlatıldı. De Lesseps, Mısır'daki Süveyş kanalının inşasını yönetmişti ancak bu başarısı onu aşırı özgüvenli hale getirdi. Kanaldaki su seviyesini sabit tutarak kıtayı aşma konusunda ısrarcıydı. Ancak bu kıtasal bölünme, dağlarının derinliklerinden geçmeyi gerektiriyordu. Kazı çalışmaları sürekli toprak kaymalarıyla kesintiye uğruyordu. Ayrıca diplomat yalnızca Panama'nın kuru mevsiminde kısa bir süre bölgeyi ziyaret ettiği için işçileri şiddetli yağmurlara, zehirli orman hayvanlarına ve tropikal hastalıklara hazırlıksız bırakmıştı. 287 milyon dolar harcandıktan ve 22 bin işçi hayatını kaybettikten sonra Fransızlar projeyi terk etti. Amerika Birleşik Devletleri o dönemde Nikaragua üzerinden bir kanal inşa etmeyi düşünüyordu. Ancak Fransa'nın başarısız olduğu yerde başarıya ulaşma ihtimali cazip görünüyordu. Panamalı liderler de ülkelerine ticaret ve itibar kazandıracak bir kanalın tamamlanmasını hevesle bekliyordu. Ancak Panama o dönemde hala Kolombiya'nın bir parçasıydı ve Kolombiya, ABD ile yapılan müzakereleri geciktiriyordu. Fırsatı değerlendiren Başkan Teddy Roosevelt buradan Panamalılara yöneldi. ABD'nin desteği ve askeri yardımıyla Panama 1903 yılında bir darbe başlattı. Günler içinde bağımsız bir ulus oldular ve kanalın inşasına başlamak için bir anlaşma imzaladılar. Fransızların başarısızlığından sadece 10 yıl sonra Amerikalılar işe koyulmaya hazırdı. Seleflerinin hatalarını tekrarlamamakta kararlıydılar. Dağları deniz seviyesine kadar kazmak yerine deniz seviyesini dağlara yükselteceklerdi. Plan, kanalın farklı su seviyelerine sahip birden fazla bölüme ayrılmasını sağlayacak devasa çelik kapılar inşa etmeyi içeriyordu. Bir gemi her kapıdan geçerken bir sonraki bölümdeki su seviyesi düşürülüp gemi yükseltiliyor ve yoluna devam ediyordu. Tasarım Atlantik tarafında 3, Pasifik tarafında 2 olmak üzere toplam 5 kanal kapısı öngörüyordu. Bunlar gemileri deniz seviyesinin 26 metre üzerine çıkaracaktı. Bu kapı sistemini çalıştırmak için devasa bir su rezervuarına ihtiyaç vardı. Neyse ki alçak Chagres Nehri Vadisi doğal bir çözüm sundu. Nehrin denize döküldüğü noktaya bir baraj inşa edilerek tüm vadi sular altında bırakılabilirdi. 32 metre yüksekliği ve 800 metre genişliğiyle Gatun Barajı o zamana kadar inşa edilen en büyük baraj olacaktı. Bu yenilikçi plan sayesinde Amerikalılar dağın tamamını kazmak yerine sadece kanalın geçtiği yolu açmak zorundaydı. Yine de iş son derece büyüktü. Fransızların bıraktığı ilerlemeye rağmen kıtasal bölünme boyunca yaklaşık 14 kilometrelik bir geçit olan Culebra kesimini patlatmak, kazmak ve delmek 9 yılı aşkın bir süre aldı ve 24 bin işçi çalıştırıldı. Artık modernize edilen ve kanal boyunca yeniden yönlendirilen demiryolu Tun Barajı sahasında kullanılmak üzere 76 milyon metreküpten fazla kazılmış kayayı taşıdı. İnşaat projenin yalnızca yarısıydı. Askeri yetkililer altyapıyı ve hijyeni korumakta zorlandı ancak kazalar ve hastalıklar çoğu Karayipli siyahi göçmen olan yaklaşık 5 bin işçinin hayatına mal oldu. Sonunda 1913 sonbaharında nihai an geldi. Çıkan Woodrow Wilson'dan gelen bir telgraf sinyaliyle bir set patlatıldı. Culebra kesimi sular altında kaldı ve Atlantik ile Pasifik okyanusları birleşti. Gün her yıl yaklaşık 14 bin gemi bu kıstaktan geçiyor ve her biri bu yolculuğu 12 saatten kısa bir sürede tamamlıyor. Kanal, Panama'nın başlıca gelir kaynağı olmaya devam ediyor ve 1999 yılında ülke bu geçidin kontrolünü kazandığından beri kanal aynı zamanda ulusal gururun bir sembolü haline geldi. Evet arkadaşlar, Panama kanalının inşası insanın doğaya ve zorluklara karşı verdiği büyük bir mücadeleyi simgeliyor. Bugün hala dünya ticaretinin kalbinde yer alan bu kanal tarihe geçen bir başarı hikayesi. Umarım bu yolculuk hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.